Merhabalar herkese. Ben Ahmet. Ben Yaren. Bu YouTube'daki ilk videom ve uzun süredir hayalini kurduğum ve parçalarını tek tek topladığım özel sıvı soğutma sistemini toplamaya başlayacağım. Bu süreci kayıt altına alıp sizlerle paylaşmak istedim. Hem bu işi yapmayı düşünenlere bir yol gösterici olur. Çünkü YouTube'da Türkçe kaynak oldukça az bu konuda. Yabancı kaynak çok var ama Türkçe kaynak pek yok. Ben de daha çok yabancı kaynakları araştırarak öğrendiklerimi öğrendim. Bildiklerimi öğrendim daha doğrusu. Ve işte bu özel sıvı soğutma sistemini kurma sürecini bir video serisi haline getirip sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım yararlı ve beğenilen bir video serisi olur. Ve ses ve görüntü kalitesi için üzgünüm, kusura bakmayın. Elimde özel bir ekipman yok ve dediğim gibi tecrübeli de değilim. Önerilerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz dikkate almaya çalışacağım. Yaren yeğenim bir haftalığına buradaydılar. Ben de ilk videoyu onunla çekeyim dedim. Bildiğiniz gibi çocuğun olduğu yerde güzellik oluyor. Bu da ilk videonun özelliği olsun değil mi Yaren? Hı hı. Yaren'in elindeki parça ilk gelen özel soğutma parçalarından biri. Elimize ulaşan. Nereden geldiğini biliyor musun Yaren? Amerika'dan gelmiş. Evet, Amerika'dan geldi. Çünkü pompa rezervuar kiti olarak Türkiye'de bilinen ve tanınan iyi markaların ürünlerini bulamadım. Satan yok yani. Ben de yurt dışından alma yoluna gittim. Amazon.com'dan aldım. Bir haftada geldi. İşte bu videoda bu ürünü inceleyip artılarını eksilerini sizlerle paylaşıp neden bu ürünü tercih ettim onu sizlere anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi önerilerinizi yorumlar kısmında belirtin. Şimdi ürünü incelemeye geçelim. Evet, şimdi kamerayı tepeye aldık. Ürünümüzü kutusundan çıkaracağız ve incelemeye başlayacağız. Hadi kutuyu açalım. Evet, gördüğünüz gibi ürünü Amazon'un paketinden çıkardık. Corsair'in pompa rezervuar kiti XD5 RGB modeli. Corsair daha yeni özel sıvı soğutma işine girdi ve bu ilk çıkardığı pompa rezervuar kiti. Uzun süre yabancı kaynaklarda incelemelerini izledim. Makaleleri okudum, hani özellikleri nedir ne değildir, paket içeriği nedir, kalitesi nedir diye. Ve daha sonra bu ürünü almaya karar verdim. Bu ürünü tercih etmemdeki sebepleri sizlere paylaşmak istiyorum öncelikle. İlk sebep kutu içeriğinde gelen 2 adet montaj bracket'i. Biri 120 milimetre fan ve radyatörler için, diğeri 140 milimetre fan ve radyatörler için. Şurada gösterebilirim. Bu 140 milimetrelik olan. Şu şekilde. Metal. Bu da 120 milimetre olan. Bu paket içeriğinde dahil olarak geliyor. Yani ekstradan para verip almanıza gerek yok. Bu da maliyet açısından bir artı sağlıyor tabi. Diğer bir sebep Corsair'ın, şöyle kutunun arkasında da belirtiliyor zaten. Corsair'ın 3 yıl uluslararası garantisi. Bilenler bilir, Corsair müşteri odaklı çalışan bir firma. Müşterilerini elinden geldiğince üzmeyen bir firma. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamanız durumunda, yani ya da benim yaşamam durumunda, hani garanti sürecinin çok az zahmetli olmasını istedim. Bu açıdan da Corsair'i tercih etmek bir artıydı benim için. Başka ne kaldı? Evet, sebepler bunlar. Dediğim gibi paketin içerisinde dahil gelen diğer şeyleri de sizinle paylaşayım. Böyle bir garanti talimatları geliyor. Garanti süreci nasıl işler falan diye incelemek isteyenler için. Kullanım kılavuzu geliyor. Nasıl monte edilir? Giriş çıkış portları hangisidir? Hangileridir daha doğrusu. Çünkü birden çok seçenek var. Ve ürün isminden de anlaşılacağı üzere RGB. Bunu anakartınızdaki RGB soketlere bağlayıp kontrol edebiliyorsunuz. IQ yazılımıyla birlikte. Şimdi bracket'lardan bahsettim. Bir diğer güzel şey, içinde dahili olarak gelen sıcaklık sensörü. Şöyle göstereyim. Bu da paket içeriğinde geliyor. Yani ekstradan para verip almıyorsunuz. Bunu portlardan birine bağlayıp soğutma sıvınızın sıcaklığını
sürekli gözlem altında tutabiliyorsunuz. Yani kontrol altında tutabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz sıcaklığını. Bu da paket içeriğinde geldiği için güzel. Ekstra para verip almanıza gerek kalmıyor ve kullanmadığınız portları kapatmak için kullanılan tıpalar. Şöyle göstereyim. Bu da paket içeriğinde geliyor. Bir diğer güzel şey 24.000 güç kaynağınızı çalıştırmak için gereken bir aparat. 24.000 girişi. Daha doğrusu ne diyelim buna, aksesuarı. Bunu güç kaynağınızın 24.000 çıkışına taktığınız zaman güç kaynağınız aktif hale geliyor. Bu sayede sızdırmazlık testini bilgisayarınızı çalıştırmadan yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Dahili olarak gelmesi. Diğer paket içeriği lazım olan vidalar, işte montaj aparatları falan filan. Bu da şöyle göstereyim. Pompaya takılıyor bu aparat. Bu da metal. Daha sonra şu bracketlara takılıp işte ya radyatörünüze ya da fanınıza monte ediyorsunuz pompa rezervuar kitini. Şimdi pompa rezervuar kitini kutudan çıkaralım hızlıca. Diğer parçaların hepsini çıkardım zaten. Sadece pompa rezervuar kiti. Merak ettin mi Yaren? Evet, güzel bir ürün bizi bekliyor. Şimdi tekrardan söyleyeceğim. Adından da anlaşılacağı üzere bu D5 tipi bir pompa kullanıyor bu kit. Ve bilinen bir markanın, güvenilir bir markanın pompasını kullanıyor. Ksilem, Hollanda bir firmanın bir pompası. Zaten EK firması da aynı pompaları kullanıyor. Aynı firmanın pompalarını. Yani o konuda güvenebilirsiniz. Kaliteli bir pompa. Rezervuar akrilik malzemeden yapılma, yani plexi değil. Ama tok bir malzeme. Bana baya sağlam geldi. Yani et kalınlığı oldukça fazla gibi. Cam değil mi? Yok, bu cam değil. Bu plastiğin bir türü. Giriş çıkış portları olarak size, daha doğrusu çıkış portu olarak tek seçenek var. Ancak giriş portu olarak birden çok seçenek var. Şöyle göstereyim kameraya. Şurada iki port görüyorsunuz. Benim solumda, yani parmağımla gösterdiğim port tek çıkış portu. Yani bunu çıkış portu olarak kullanmak zorundasınız. Diğer yanındaki portu ise giriş portu olarak kullanabilirsiniz. Bir diğer seçeneğiniz giriş portu olarak kullanabileceğiniz, hemen bu iki portun diğer tarafında kalan bir port. Bunu da giriş portu olarak kullanabiliyorsunuz. Ve bir tane daha diğer tarafında giriş portu olarak kullanılabilecek bir port daha. Burada da gördüğünüz gibi RGB kabloları sarkıyor. İki tane var. Bunu iki tane yapmalarının sebebi şu. Daisy chain, yani RGB üniteleri birbirine seri bağlamak için kullanmak istiyorsanız bunu anakarttaki şu soketi, anakarttaki RGB soketine takıyorsunuz. Diğerini bağlamak istediğiniz ekstradan RGB ünitelerine, şeritlerine, her neyse bağlıyorsunuz. Bu sayede hem buradaki RGB ışıklar yanıyor hem bu kabloya bağladığınız diğer RGB ışıklar yanıyor. Yani iki tane olmasının sebebi bu. Bir diğer giriş portu olarak kullanabileceğiniz seçenek üst tarafta. Şu parmağımla gösterdiğim kısım giriş portu olarak kullanılması öneriliyor eğer üst taraf tercih edilecekse. Burayı, rezervuarı ilk doldurmada kullanmanız öneriliyor. Buradan da doldurabilirsiniz tabii ama sistemi kurduğunuz zaman buraya hortum bağlı olacak. O yüzden buradan dolduramazsınız. Buradan doldurmanız öneriliyor. Burayı kullanmayı önermelerinin sebebi şu. Şöyle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi burada bir tüp var. Bu porta bağlı. İçinde görüyorsunuz. Bu tüpün konulmasının sebebi, sıvıyı buradan verdiğiniz zaman bu porttan, bu daha aşağı bir noktadan çıkış yaptığı için hava kabarcıklarına sebep olmuyor. Bu hava kabarcıkları sisteminize girebiliyor çünkü o da soğutma performansını düşürüyor. Ve girdap oluşmasını da engelliyor. Tabii şu alttaki gördüğünüz böyle mazgal gibi yapı da girdap oluşmasını önleyen yapılardan biri. Pompayla ilgili söylenebilecek şeyler bunlar. Şeyden bahsedeyim. Akış debisi, yani ne kadar? Corsair'ın belirttiği değer 0.2 bar basınçta 800 litre bölü saat
bir akış debisi var bu pompanın. Bu pompa için, yani aynı model pompa için bazı yerlerde 1500 litre akış debisi olduğu yazabilir. Ancak Corsair gerçek hayat, yani e, gerçek şartlar altındaki değerleri paylaşıyorum diyor ve benim gördüğüm değer 800 litreydi diyor. Bu da hani iyi bir şey. Test altında 800 litre görülmüşse iyi bir şey. Başka söylenebilecek ne var? Anlamadım. Ne anlamadın Yaren? Şimdi biz sıvıyı buradan dolduruyoruz değil mi? Evet. İyi de şimdi sıvı oradan doluyorsa şuradaki boru ne işe yarıyor? İşte sıvıyı buradan dolduruyoruz. İlk doldurma işleminden bahsediyorum. İlk sıvıyı doldururken buradan da doldurabilirsin ama burayı giriş olarak kullanacaksan buraya hortum bağlı olur. O yüzden buradan dolduramazsın. Bir ikinci portu o yüzden eklemişler. Buradan dolduruyorsun ilk sıvıyı. Ondan sonra pompayı çalıştırıyorsun. Tabii o aşamaları biz ileriki videolarda göstereceğiz. Hani ilk diğer parçaları da tek tek inceleyeceğiz. Ve daha sonra sistemi toplayacağız. Sızdırmazlık testi nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım bildiğim kadarıyla. Sıvıyı dolduracağız birlikte. Nasıl dolduruluyor? İlk yapılan şeyler nelerdir sıvıyı doldurduktan sonra? Dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir? Bunları izleyicilerimize paylaşacağız değil mi Yaren? Bu sayede onlara belki bir rehber olmuş olacağız. Öyle umuyorum yani. Umarım bu video serisi herkes için yararlı olur. Pompa ile ilgili söylenebilecek başka bir şey aklıma gelmiyor. Ee, Eksik unuttuğum bir şey varsa sizin bildiğiniz yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sormak istediğiniz şeyleri de sorabilirsiniz. Ve bu aldığım ürünün linkini de açıklama kısmında bırakacağım. İsteyenler oradan satın alabilir. Türkiye'ye bir haftada geldi. Ee, Dediğim gibi Corsair'ın 3 yıl uluslararası garantisi altında. Yani bir sıkıntı yaşarsanız, yani pompa ile ilgili, Corsair sizi üzmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü daha önce yaşadıklarım tecrübeyle konuşuyorum yani. Corsair'den aldığım ürünlerde birkaçında sıkıntı yaşamıştım. Hiç beni üzmediler. İkisinde de değişim yaptılar ve bu yüzden gönül rahatlığıyla Corsair ürünlerini önerebiliyorum size. Evet, benden bu kadar. Yarın senin söylemek istediğin bir şey var mı? Sormak istediğin. Yarın şu an düşünüyor. Yok bir şey. Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan umarım yararlı olmuştur sizler için. Önerilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda, bu video serisindeki bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.